Merhaba. Günlük işlerinizde defalarca kullandığınız listeleri düşünün. Bu listeleri tekrar tekrar oluşturduğunuzu fark ettiğiniz an, keşke bu tip listelerin bulunduğu bir Excel dosyası oluştursaydım diye aklınızdan geçiriyor musunuz? Hiç gerek yok. Gelin daha efektif bir yolunu birlikte inceleyelim. Bugün sizlere Excel'in özel listeler, yani Custom List özelliğinden bahsedeceğim. Öncelikle amacımız nedir? Amacımız zaman tasarrufu arkadaşlar. Peki biz bunu ne zaman kullanmayı düşünelim? Henüz kullanmıyorsanız tam olarak şu an. Bunun dışında yeni bir işe başladığımızda, yeni bir bilgisayarla çalışmaya başladığımızda ya da yeni bir konseptle çalışmaya başladığımızda özel listeler bize yardımcı olacaktır. Hangi listeleri oluşturabiliriz? Örneğin ben Excel'i İngilizce kullanıyorum. Bu yüzden Türkçe ay ve gün listesi mevcut değil. Kullandığımız dil dışındaki aylar, günler buna örnek olabilir. Çalıştığımız iş yerindeki masraf yerleri buna güzel bir örnektir. Şirketimize ait fabrikaların lokasyonları olabilir. Fabrikamızdaki prosesler yine aynı şekilde güzel bir örnek. Ekip üyelerimiz ya da departmanlarımız gibi örnekleri çoğaltabiliriz. O halde listelerimizi oluşturmaya başlayalım. Gerekli ayarları yapacağımız menülere iki yerden ulaşabiliyoruz. Birinci yöntemde dosya, seçenekler, gelişmiş, genel kısmının altında özel listeleri düzenle alanından ilgili düzenlemeleri yapabiliyoruz. İkinci yöntemde ise biraz daha kolay bir alandan ulaşabiliyoruz ancak bir dezavantajı mevcut. Az sonra bunu değineceğim. Birinci yöntemle başlayabiliriz. Liste girdileri alanına sık kullanılan listelerimizi giriyoruz ve ekle diyoruz. Liste içerisinden herhangi bir öğeyi yazıp hücrenin sağ alt köşesinden aşağıya çektirdiğimizde listemizin çalıştığını görüyoruz. Daha önce oluşturduğumuz listelerimiz varsa içeri aktar alanından seçerek bunu gerçekleştirebiliyoruz. Evet, listemiz yeni çalışıyor. Buna ek olarak listede ekleme ya da çıkarmayı yapıp ekle tuşuna bastığımızda mevcut satırı güncellediğini göreceksiniz. İkinci yöntem ise veri, sırala, düzen, özel liste. Listemizi ekledikten sonra tamama tıklıyoruz. Sonraki ekranda herhangi bir sıralama yapmayacağımız için iptal diyerek çıkabiliriz. Yine bu yöntemde de listemizin çalıştığını görüyoruz. Bu yöntem aynı zamanda tablomuzu sıralamak istediğimizde bize bir kriter sağlamış oluyor. Ancak bu alanda içeri aktar dediğimiz alanın olmadığını görüyoruz. Yöntemlerimizi karşılaştıracak olursak, İki yönteme ulaşmak için gereken tık seviyesi birbirine yakın. Birinci yöntemin avantajı hazır listelerimizin içeri aktarılabilmesi. İkinci yöntemimizde böyle bir şansımız mevcut değil. Her iki yöntemde de sonradan ekleme ve çıkarma yapabiliyoruz. İhtiyacınıza göre her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, toparlayacak olursak, sonrasında tonlarca vaktimizi alacak basit gibi görünen şeyler için bir kere kısacık vakit harcayalım. Bunun karşılığında ise o çok değerli zamanımızı kazanalım. Verimliliğinizi arttıracak paylaşımlarımızdan yararlanmak için bizi izlemeye devam edin. Esen kalın.